15 kelime. Bir tek cümle bile değil. 4 ayet. 15 kelime. Kur'an'ın en kısa surelerinden biri. Ama klasik birikim bu 15 kelime için Kur'an'ın 1/3 demiş. Bu söz boşuna değil. Çünkü bu surede Allah konuşmacı değil. Konu. Bu surede Allah kendisini kendi seçtiği kelimelerle, kendi diliyle tanıtıyor. Bütün diğer surelerde bize bir şey söyler. Burada bize kendisini söylüyor. Bu çalışmanın yöntemini anlamamız lazım. Kur'an kelime seçerken titizdir. Aynı kavram için Arapçada birden fazla seçenek olabilir. Mesela bir demek için hem vahid hem de ehad var. Türkçe'ye ikisi de bir diye geçer. Ama Kur'an birini seçer, diğerini değil. Her kelime diğer benzerlerinden farklı bir şey taşır. Aynı durum köklerde de geçerli. Samet kelimesi. Bu surenin omurgası. Kur'an'ın 6236 ayeti içinde sadece burada geçiyor. Bir kez. Başka hiçbir yerde yok. Bir kelime düşünün. Allah onu sadece bir kez kullanıyor. Tüm Kur'an boyunca başka hiçbir bağlamda dönmüyor o kelimeye. Bu seçim rastgele olamaz. Bizim yöntemimiz bu noktadan başlıyor. Kelimenin neden o kelime olduğunu sormak. Bu soru bize surenin omurgasını açıyor. Surenin teması tek bir şey. Allah'ın benzersizliği. Ama sure bu temayı tek bir kelimeyle anlatmıyor. 3 ayrı kelime kullanıyor. Ehad, özde benzersizliği, Es-Samet, ihtiyaçsızlıkta benzersizliği, Küfüf, denklikte benzersizliği kuruyor. 3 kelime, 3 katman. Sure bittiğinde benzersizlik kavramı her açıdan kuşatılmış oluyor. Şimdi sureyi bir bütün olarak duyalım. Kul huvallahu ehad. De ki o Allah birdir. Allahüs samet. Allah samettir. Lem yelit ve lem yulet. Doğurmadı, doğurulmadı. Ve lem yekun lehu kufuven ehad. Ona denk hiçbiri olmadı. 4 ayet 15 kelime. Bir şey fark ettiniz mi? Sure bir kelimeyle açıldı, aynı kelimeyle kapandı. 1. ayetin sonu ehad. 4. ayetin sonu da ehad. Aynı kelime iki uçta. Bu kasıtlı bir mimari. Arap belagatinde buna halka yapısı denir. Bir metin kendi açılış kelimesiyle kapanır. Aralarında ne varsa o halkanın içinde anlamlanır. Açılış Allah birdir. Kapanış ona denk hiçbiri yoktur. İkisi de aynı temaya dokunuyor. Biri olumlayarak, diğeri olumsuzlayarak. Ve şu güzelliğe bakın. Ehad kelimesi 1. ayette Allah hakkında kullanıldı. 4. ayette Allah'ın dışındaki her şey hakkında. Aynı kelime bir kez Allah'a yöneldi, bir kez onun dışındaki her şeye. Bir halka daha var. Allah ismi 1. ve 2. ayetlerin başında üst üste geçiyor. Bir cümle Allah ismiyle bitiyor, hemen ardındaki cümle aynı isimle başlıyor. 2. ayet 1.'nin tanıtımına devam ediyor. İki halka iç içe, sure inşa edilmiş. Rastgele bir araya gelmiş 4 söz değil. Her kelimenin yerine başka bir kelime konulsa halkalar kapanmazdı. Bu mimariyi görmek sureyi okumanın 1. adımı. Çünkü Kur'an sadece ne söylediğiyle değil, nasıl söylediğiyle de konuşuyor bizimle. İçeri girelim. 4 kelime. Her birinin kendi yükü var. Kul. De ki. Kavl kökünden söylemek, demek. Emir kipi. Peygambere doğrudan emir. Söyle. Bu sure kul ile başlıyor. Yani iç bir tefekkür değil, dile getirilecek, başkasına aktarılacak bir bildiri. Çünkü gelecek olan bilgi Allah'ın kim olduğu, bir kişinin sırrı değil. Allah kendi tanıtımını açık, sesli, dilden dile aktarılacak şekilde ilan ettiriyor. Hüve, o. 3. tekil zamir. Çok kısa ama burada bir incelik var. Henüz isim verilmedi. Ayet de ki, o diye başlıyor. İsim yok, sadece zamir. Zamir birinin önceden bilinmesini gerektirir. Konuşanla dinleyen arasında paylaşılmış bir referans olmalı. Yani Hüve şunu söylüyor. Sen kimi kastettiğimi biliyorsun. O. Klasik birikim bu sureyi bir soruya cevap olarak okur. Mekke müşrikleri peygambere gelmişler. Rabbin nasıl bir tanrı demişler. Cevap olarak bu sure inmiş. O diyerek başlamak karşı tarafın zaten Allah'ı duyduğunu, sorduğunu gösteriyor. Allah, cümlenin öznesi. İlah kökünden. Kök anlamı ibadet edilen, sığınılan. Burada Allah olarak geçiyor. Belirli artikel el ile. İlah değil, el ilah. İbadeti hak eden tek varlık. Bu kelimenin Türkçe'ye çevirisiz geçmesinin sebebi de bu.
Türkçedeki tanrı genel bir kavramdır. Gök tanrı, Yunan tanrıları, Hindu tanrıları hepsi tanrı sıfatını alır. Ama Allah özel isimdir. Sure önce o diyerek işaret etti. Sonra ismi koydu. Önce işaret, sonra isimlendirme, kesinlik vurgusu. Ehad birdir. İşte ayetin yüklemi. Allah hakkında söylenen ilk söz. Burada kritik bir kelime seçimi var. Arapçada bir demek için iki ayrı kelime var. Vahid ve ehad. Türkçe'ye ikisi de bir diye çevrilir. Ama Arapçada aralarında temel bir fark var. Vahid, sayısal birlik, bir tane, iki değil, üç değil, saymanın birinci basamağı. Ehad, özde birlik, eşi olmayan, parçası olmayan, bölünemez, kategorize edilemez, sayma kavramının dışında, bir kategori değil, kategorinin kendisi. Sure neyi seçti? Vahid değil, ehad. Çünkü Allah hakkında bir tanedir demek yetersiz olurdu. Vahid denseydi ikincisi olabilir miydi sorusu mantıken açık kalırdı. Ehad denince kategori olarak tek, ikincisi olamaz. Çünkü o kategoride başka şey yok. Bu fark klasik tevhid akidesinin temelinde. Allah bir tanedir değil, ehaddır. Eşsiz, denksiz, biricik bir yapı. Bir ek not. Ehadün burada nekire yani belirsiz. Arapçada nekire şu vurguyu yapıyor. Tarif edilmemiş, sınırları belirlenmemiş, kategorize edilmemiş bir teklik. Türkçe'ye çevrildiğinde bu fark kayboluyor. Yani Allah tariflenebilir bir değildir. Hatta paradoks gibi gelir. Bir bile onu tam anlatmıyor. Vahid Allah'ı sayı sistemine sokuyor. Ehadsa sayı sisteminin dışında tutuyor. 4 kelime. Her biri bilinçli bir seçim. Sure tek kelimeyi bile değiştirmeye izin vermiyor. 2 kelime. Allah ismi yine başta. Bir önceki ayette de vardı. Şimdi yine. Bu tekrar boşa değil. Arap belagatinde isim arka arkaya tekrar edildiğinde vurgu artar. O Allah, evet. Allah Samet'tir. Ve o kelime geliyor. Es-Samet. İşte durmamız gereken yer. Çünkü bu kelime Kur'an'da sadece burada geçiyor. Bir kez, toplam bir tane. Kur'an genelde bir kavramı defalarca tekrarlar. Mesela ehad kelimesi Kur'an'da 85 kez geçer. Anlamını bu çoklu kullanımdan anlarız. Ama Samet öyle değil. Bir kez söylendi, sonra hiç dönülmedi. Sanki Allah dedi, bu kelimeyle kendimi tanıttım. Yeterli. Ve nereye konuldu? Surenin tam ortasına. Birinci ayette eşsiz dedik. Üçüncüde doğurmaz diyeceğiz. Ortada bu kelime. Samet kelimesinin anlamı. Bu kelime Kur'an içinde başka geçmediği için klasik Arap diline bakmamız gerekiyor. Samede kökü Arap dilinde 4 anlam taşır. Birincisi sığınılan, başvurulan. Cahiliye şairlerinde ona yöneldi, ondan istedi anlamındaydı. Birisi ihtiyacı olduğunda kime giderse o kişi Samet. İkincisi hiçbir boşluğu olmayan, dolu, içi dolu bir kaya gibi. Üçüncüsü daimi, sürekli ayakta. Diğer şeyler değişir, çöker, o durur. Dördüncüsü hiçbir şeye muhtaç olmayan. Bu çekirdek anlam. Bu 4 anlam birbirine bağlı. Sığınılan olabilmesi için yıkılmaması gerekir. Yıkılmaması için dolu olması, dolu olması için kimseye muhtaç olmaması. Tek bir kavramın farklı yüzleri. Samet kavramının çekirdeği. Hiçbir şeye muhtaç olmayan ama herkesin kendisine muhtaç olduğu dolu ve daimi varlık. Ayet Allahü Samet diyor. El belirli artikeli var. Bir Samet değil, Es-Samet, kategorinin kendisi. Eğer Allah Es-Samet'se yani hiçbir şeye muhtaç değilse o zaman Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı yoktur. İbadet bizim için, bize fayda sağlayan bir şeydir. Allah için değil. Allah'ın bizim yüceltmemize ihtiyacı yoktur. Biz onu yüceltsek de, yüceltmesek de o yücedir. Yüceltme bizim üzerimize düşen bir görev. Çünkü bu işle biz aranıyoruz. Allah değil. Bütün bu sonuçlar bu tek kelimeden çıkıyor. Neden? Allah'ın ihtiyaçsızlığını anlatmak için Arapçada başka kelimeler de var. Gani, zengin. Kayyum, ihtiyaçsız. Kendi başına ayakta duran. Kadir, her şeye gücü yeten. Bunların hepsi Allah'ın ihtiyaçsızlığını bir yönüyle anlatır. Ama burada hiçbiri kullanılmadı. Samet seçildi. Çünkü Samet bunların hepsini birleştiriyor. Üstelik bunlara ek olarak sığınılan anlamını da taşıyor. Yani sadece Allah'ı tarif etmiyor. İnsanın Allah karşısındaki konumunu da gösteriyor. O sığınılan, sen sığınansın. Tek bir kelimeyle ama tam yerine oturan kelimeyle. İhtiyaçsızlık kavramı kuşatıldı.
Tek kez söylendi çünkü bir kez söylemek yeterli. Yine kısa. İki olumsuz fiil. Arasında bir bağlaç. Lem yelit ve lem yulet. Doğurmadı, doğurulmadı. İki fiil de aynı kökten. Velede. Bu kök doğum, doğurma, çocuk anlamını taşır. Türkçedeki velet ve valide bu kökten dilimize geçmiş. Ama iki fiil farklı çatılarda. Yelit aktif, doğurur. Fail doğuran taraf. Yulet pasif, doğrulur. Fail doğrulan taraf. Sure iki yönü birden reddediyor. Allah doğuran değil, Allah doğrulan da değil. Hem yukarı hem aşağı kapalı. Soyundan gelen yok, soyundan gelinen de yok. Lem edatı. Arapçada olumsuzluk yapan birkaç edat var. La şimdiki zamanda yok. Len gelecekte yok. Ma geçmişte yok. Lem en kesin olumsuz. Geçmişten beri yok. Devam eden yokluk. Sure lem seçti. Bilinçli bir seçim. Lem her iki yönü birden kapatıyor. Geçmişte olmadı, şu anda yok. Gelecekte de olmayacak. Mutlak olumsuzluk. Peki bu ayet neden var? Allah niye özellikle doğurmadı, doğrulmadı diyor? Çünkü bunlar tarihte insanlığın ileri sürdüğü ihtimaller. Hristiyanlar İsa'yı Allah'ın oğlu sayar. Mekke müşrikleri melekleri Allah'ın kızları sayardı. Bazı Yahudi grupları Üzeyr'i Allah'ın oğlu olarak gördü. Antik dünyada Yunan, Hindu, Mısır, bütün dinler tanrılara soy yüklemişti. İhlas suresi bütün bu anlayışları birden reddediyor. Tek bir cümleyle. Şimdi en kritik noktaya geliyoruz. Bir önceki ayette Allahus Samet dedik. Hiçbir şeye muhtaç değil. Bu ayet o ayetin doğrudan sonucu. Çünkü doğurmak ve doğrulmak ikisi de muhtaçlığa işaret eden eylemler. Doğurmak niye ihtiyaçtır? Çocuk soyu devam ettirsin diye, sevgi vermek için, ihtiyarlıkta destek olsun diye doğrulur. Her birinin altında bir eksiklik yatar. Doğrulmak da eksikliktir. Doğrulan kendi varlığını başkasından alır. Bir başlangıcı vardır. Samet hiçbir şeye muhtaç değil. Öyleyse doğurmaya da muhtaç olamaz. Kendi başına dolu. Öyleyse doğrulmuş, başkasından gelmiş olamaz. İki ayet mantıksal bir zincir. Birini kabul edip diğerini reddetmek mantıksal olarak imkansız. Neden velede kökü? Arapçada doğurma için sadece velede yok. Encebe, halaka, beraa gibi kelimeler de var. Sure velede kökünü seçti. Çünkü en doğal, en yaygın, en biyolojik doğum kelimesidir. Eğer encebe kullanılsaydı biyolojik anlamda değil, mecazi anlamda gibi bir kaçış kapısı kalabilirdi. Velede ile bu kapı kapanır. Mecazi de yok, biyolojik de yok. 5 kelime ama insanlık tarihinin büyük bir kısmı tanrılara soy yükleme üzerine kuruluydu. Bu ayet o anlayışı kökten kesiyor ve kesişin temeli bir önceki ayet. Es-Samet. Surenin son ayeti, halkanın kapanış noktası. Velem yekun lehu kufuven ehad ve ona denk hiçbiri olmadı. Velem yekun ve olmadı. Yine lem edatı. Kesin olumsuz. Fiil yekun. Kâne fiilinin muzari hali. Kâne, Arapçanın en temel varlık fiili. Sure burada en geniş varlık ifadesini kullanıyor. Hiçbir şekilde, hiçbir zaman, hiçbir surette olmadı. Lehu ona, Allah'a atıfta bulunuyor. Küfüven, surenin 3. kritik kelimesi. Ehad, surenin 4. kez geçen kelimesi. Halkanın kapanışı. Küfüv, denklik kavramı. Geldik 3. benzersizlik kelimesine. Sure 3 farklı kelime ile benzersizliği 3 açıdan kuruyor. Ehad özde, Es-Samet ihtiyaçsızlıkta, küfüfse denklikte. Ve şu detay önemli. Samet gibi küfüf kelimesi de Kur'an'da yalnızca bu surede geçer. Bir kez. Surenin 3 anahtar kelimesinden ikisi, Samet ve küfüf, Kur'an'ın 6236 ayeti içinde sadece burada toplanmış. İki tek geçişli kelime, tek bir surede. Allah'ın kendisini tanıttığı surede. Kefe kökü Arapçada eş, eşdeğer, yerine geçebilen anlamlarını taşır. Türkçe'ye küfüv olarak geçmiş. Klasik fıkıh kitaplarında evlilikte denklik anlamında kullanılır. Küfüv dendiğinde iki taraf karşılıklı olarak birbirinin yerine geçebilen, eşit ağırlıkta olan anlamı taşır. Bir terazinin iki kefesi gibi. Peki neden küfüv? Arapçada benzer, eş, denk anlamında birden fazla kelime var. Misil, benzer, gibi olan, nit, eşit, rakip, Allah hakkında yasaklanmıştır. Bakara 22'de geçer. Şebih, benzer, andıran, diğerleri kısmi benzerlik vurgular.
Küfüv ise tam denklik vurgular. Her yönüyle eşit, terazide dengeyi sağlayan. Yani ayet kısmi benzerliği bile reddetmiyor sadece. Tam denklik ihtimalini kapatıyor. Sıradan benzerlik kelimesi seçilseydi tam denk değil, sadece benziyor gibi kapılar açık kalırdı. Küfüv bu kapıları kapatıyor. Hem de Kur'an'da başka hiçbir yerde geçmeyerek, başka kullanımlardan çıkarsanacak yan anlamlara izin vermeyerek. Ehad, halkanın kapanışı. Ayetin son kelimesine geldik. Birinci ayette geçti. Dördüncüsünde yine geçiyor. Aynı kelime iki uçta ama kullanımı farklı. Birinci ayette kul huvallahu ehad, olumlu yüklem. Allah hakkında Allah eşsizdir. Dördüncü ayette olumsuz cümle içinde Allah'ın dışındaki her şey hakkında Allah'ın eşi yoktur. İkisi birlikte tam bir resim oluşturuyor. Hem Allah'ın kendisi tek hem çevresinde dengi yok. Halka kapanıyor. Aynı kelime dönüşerek birinci ayette yalın bir sıfattı. Dördüncü ayette arada 3 ayet boyunca kurulan tüm anlam onunla beraber. Şimdi geriye çekilelim. 4 ayet bir argüman kuruyor. Birinci ayet Allah ehad, eşsiz, biricik. İkinci ayet Allah es-samet, ihtiyaçsız. Çünkü eşsiz olan zaten ihtiyaçsızdır. Üçüncü ayet doğurmadı, doğrulmadı. Çünkü es-samet olan soya muhtaç değildir. Dördüncü ayet dengi yoktur. Çünkü soyu olmayan, ihtiyaçsız olan, biricik olan denksizdir. Her ayet bir öncekinin sonucu. Sırayı bozsanız mantık çatlar. Samet olduğu için doğurmadı diyebiliriz. Ama doğurmadığı için samettir diyemeyiz. Neden sonuç ilişkisi tek yönlü. Sure çelik gibi yapılmış. 3 anahtar kelimenin dağılımı. Surenin 3 anahtar kelimesine bakalım. Ehad. Kur'an'da 85 kez geçiyor. Çok yaygın. Es-Samet ve Küfüv ise sadece bu surede geçiyor. Bir kez. 3 anahtar kelimeden ikisi bütün Kur'an'da burada toplanmış. Yaygın kelime kullanılırsa okuyucu alıştığı anlamı otomatik yükler. Ama nadir kelime karşısına çıkınca okuyucu durmak, düşünmek, kökünü araştırmak zorunda kalır. Kelime kendi başına bir uyarı. Sure sanki şunu söylüyor. Size 2 tek kelime veriyorum. Başka hiçbir yerde kullanmadım onları. Sadece burada. Sadece bu bağlamda ne anlama geldiklerini anlayın. Olumlama ve olumsuzlama dengesi. İlk 2 ayet olumlu. Allah'ın ne olduğunu söylüyor. Son 2 ayet olumsuz. Allah'ın ne olmadığını söylüyor. Çünkü Allah'ı tarif etmenin 2 yöntemi var. Olumlu tarif sınırlıdır. Şudur, böyledir demek onu insan kavramlarına hapseder. Olumsuz tarif daha doğrudur. Klasik teolojide buna tenzih ve ispat dengesi denir. Cilt cilt kelam kitaplarının metodolojisi bu 4 ayette özetlenmiş. Es-Samet. Eğer bu sureden tek bir kelimeyle ayrılacak olsak o kelime Es-Samet olur. Çünkü diğer her şey bu kelimeden çıkıyor. Allah Sametse yani hiçbir şeye muhtaç değilse Allah'la ilişkimizin tüm hesabı değişir. Allah merkez, biz çevredeyiz. Allah veren, biz alanız. Bu kavramı kavramadan Allah'la ilişkimiz yanlış bir yere oturur. Şunu yapıyorum, Allah memnun olsun. Bunu yapmazsam Allah üzülür. Farkında olmadan Allah'ı bir insan psikolojisine indiren cümleler. Samet bunları reddeder. Allah müstahni, emirleri var. Biz yapıyoruz. Kendi yararımız için. Bu sureyi muhtemelen çoğumuz ezbere biliyoruz. Namazlarda okuruz. Ama ezbere bilmekle anlamak farklı. Eğer Samet kelimesinin ne demek olduğunu doğru kavramadıysak, sureyi binlerce kez okusak da bize verdiği derinliğe ulaşamayız. Eğer ehadla vahid farkını bilmiyorsak, sureyi sadece Allah bir tanedir diyerek okuyup geçeriz. Halbuki sure bundan çok daha fazlasını söylüyor. İhlas suresi anlamak için inmiş, sadece okumak için değil. 15 kelime ama bu surenin içerdiği kavradığında bir ömür yetmez. Bir sonraki namazda İhlas okurken bu sözleri bir kez de bu anlamlarla geçirelim. Ehad derken sadece bir tane demediğimizi, Es-Samet derken Allah'ın bize muhtaç olmadığı ama bizim ona muhtaç olduğumuzu, Lem yelit derken Allah'ı insan kategorilerinden uzak tuttuğumuzu, velem yekun lehu kufuven ehad derken hiçbir varlığı onunla denk düşürmediğimizi, ne kendimizi, ne sevdiğimizi, ne korktuğumuzu. Bu kadar. Allah'a emanet olun.